Evet değerli takipçiler, bu videomuzda sizlerle Tesla Model Y SR ile Renault Megane E-Tech teknik karşılaştırması yapacağız. Bu karşılaştırmayı hangi siteden yapıyoruz? Karşılaştırma yaparken nelere dikkat ediyoruz? Bununla ilgili hem karşılaştırmanın nasıl yapıldığını, siz de isterseniz farklı araç marka ve modellerini karşılaştırabilirsiniz. Ben tabii ki bazı noktalarda Renault Megane kullanıcısı olarak Megane özelinde desteklemeler yapabilirim. Ama buradaki inceleme kesinlikle aracın kullanıcı incelemesi değil, teknik olarak görünümüyle ilgili inceleme olacaktır. Tabii yorumlarımı arada katmaya çalışacağım ama buradaki veriler teknik detaylar olarak düşünebilirsiniz. Sizler de dilerseniz istediğiniz marka ve modeli karşılaştırabilirsiniz. Peki neden böyle bir video çekiyorum? Şimdi biliyorsunuz ki normal içten yanmalı motorlu araçlara göre elektrikli araçlarda bazı farklılıklar olabiliyor. Kullanıcıların merak ettiği durumlar olabiliyor. Burada bu incelemeyi yaparken şöyle düşündüm. Ben herhangi bir elektrikli araç kullanıcısı değilmiş gibi inceleme yapıp hangi verileri incelemem gerektiğini, hangi açıdan bakmam gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü benzinli ve dizel araçlar gibi değil, elektrikli araçlarda özellikle elektrik altyapısı ve şarj durumu ile ilgili konuları nasıl incelememiz gerektiğini göstermeye çalışacağım. Hadi hep beraber inceleyelim. Şimdi öncelikle evdatabase.org sitesine giriyoruz. Bu sitede birçok araçla ilgili teknik dataya ulaşabilirsiniz. Öncelikle kullandığımız araç olan Renault Megane ile ilgili teknik verileri buluyorum. Buradan Renault'u seçiyorum. Aracımız Megane E-Tech. 60 kW'lık olan araç. Hemen tıklıyorum buna. Burada görüyorsunuz araçla ilgili bilgiler gözüküyor. 60 kW kullanılabilir bataryası. 158 Watt saat kilometrede enerji tüketiminin olduğunu gösteriyor. Buradan karşılaştırmaya ekleyebiliyorsunuz. Kısa olarak öncelikle Megane özelinde bakalım. Burada işte İngiltere'de, Almanya'da fiyatlarını görebiliyorsunuz. Satış yıllarını da görebiliyorsunuz. Burada gerçek range değerleri yani gerçek menzillerini görebilirsiniz. Burada dediği şehir içi soğuk hava menzili 370 kilometreymiş Renault Megane'ın. Eğer ki bunu uzun yolda soğuk havada kullanırsanız 270 kilometre. Karışıkta 320 kilometre olarak gösteriyor. Şehir içi ılık hava menzili 570 kilometre. Yani çok sıcak olmayan ılık havalarda 570 kilometre bu araçta gidebiliyorsunuz. Otoyollarda şehir dışı 350 kilometre, karışıkta 440 kilometre. Bu ılık hava menziline ben katılıyorum. Yani bu verileri buradan size gösterirken daha öncesinde tabii ki ben inceledim. Buradaki verilerin birçoğu benim kullanım ve tüketimime %95 oranında yakın. Tabii ki ufak tefek farklılıklar olacaktır. Klima kullanımı, aracın bekleme süreleri gibi konular tüketimi tabii ki değiştirebiliyor. Bu yüzden böyle ufak tefek farklılıklar mutlaka kullanıcıdan kullanıcıya değişir. Burada işte 0-100 km hızlanması. Bunlar teknik veriler. Toplam 160 kW'lık bir motor gücü olduğunu, torkunun 300 Nm olduğunu söylüyor. Menzilinin de 380 kilometre olduğunu söylüyor. Batarya kapasitesinin normalde 65 kW, kullanılabilirliğinde de 60 kW olduğunu söylüyor. Burada tabii ki bir yaklaşık 4,5 kW gibi 0 kilometre menzile ulaştığınızda yani %0 bataryaya ulaştığınızda size bir 20 kilometre yaklaşık gidecek bir batarya sunduğu için burada gizli bir 5 kW var. Tabii bunu çok kullanmayı düşünmeyin ama yine de böyle bir bilgi de olsun. Şimdi buradaki verileri tek tek incelemeyeceğim. Siz bu siteden tüm detaylara bakabilirsiniz. Siteyi de çevirerek isterseniz Türkçe'ye kullanabilirsiniz çeviri araçlarıyla. Hatta burada bir inceleme videosu da var İngilizce. Çok ciddi teknik detaylara kadar size bilgi veriyor. Şimdi karşılaştırmamızı yapalım. Buradan karşılaştırmaya ekliyorum. Tekrar geliyorum ana sayfaya. Hangi aracı karşılaştıracağız? Buradan seçelim aracımızı. İkinci olarak da Tesla'yı seçiyoruz. Tesla'nın da Model Y Long Range değil. Buradan
şu 57,5 kW kullanılabilir bataryası olan Tesla Model Y standart range'i seçiyoruz. Türkiye'deki araçla diğer ülkelerde ufak tefek farklılıklar gösterebiliyor ama incelediğim kadarıyla ve sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla bu araç bizim Türkiye'de satılan Eser'ın verilerini yansıtıyor. Şimdi burada da baktığımızda gerçek menzilinin aslında 350 kilometre olduğu, 164 watt saat tüketiminin olduğunu gösteriyor. Fiyatları yazıyor. Gerçek menzil değerleri ne kadar olduğunu yazıyor. İşte batarya kapasitesinin 60 kW olduğunu, 57,5 kW'ının kullanılabilir LFP bataryaya sahip olduğunu, 400 volt mimariye sahip olduğunu, 8 yıl 160 bin kilometre garanti gibi verileri gösteriyor. Şimdi buradan karşılaştır diyelim ve iki aracı karşılaştırmaya başlayalım. Öncelikli olarak araçların fiyatlarına bakıyoruz. Almanya'da 46.600 lira olan Megane, 45.970 lira olan Tesla Model Y var. Bizde nasıl? Buradan hemen sekmelerden açıyorum. Bizim Renault Megane'ın iki donanımı var Türkiye'de. Tekno paket ve ikonik paket. Bunların arasında çok küçük donanımsal farklar var. İkonik pakette deri koltuk, hafızalı hareketli masajlı koltuk, kör nokta uyarı sistemi ama en önemli özellik 22 kW AC şarj hızı yani yavaş şarj hızı var ikonik pakette. Tekno pakette bu 7.4 kW AC şarj hızı var. Fiyatları da 1641-1771 TL gibi gözüküyor ama şu an 2023 model kampanyalı araçlar. Bugün bu videoyu çektiğim Ağustos ayında ortalarındayız şu an. Bu fiyatlardan yaklaşık 50 ila 100 bin TL daha aşağıda alma durumunuz bazı bayilerde olabiliyor. Burada opsiyon olarak tabii ki çift renk tavan, mesela benim aracım kırmızı tekno paket, bunu almıştım. Metalik renk farkı da vardı tabii ki. Bunları da alabiliyorsunuz. Bu arada bu videoyu incelerken şuradaki verileri de görün. Megane'ın da sedan, normal TCE motorlu benzinli aracı 1.500.000 liradan başlıyor. Dizel 1.5 DCi otomatik 1.670.000. Bu paraya yaklaşık ikonik paket bir Megane E-Tech alabiliyorsunuz. Yani aslında elektrikli araç ÖTV avantajından dolayı gayet mantıklı. Şimdi buradaki aracı ben ikoniği 1.670.000 gibi düşünüyorum. Tesla'nın güncel fiyatı ise 455 kilometre menzil. İşte diğer detaylar vesaire. Burada 1.791.000'lik bir fiyat var. Bu aracı almak için de tahmini, buradan Tesla'nın sitesinden bakarsak, tahmini teslim Ekim 2024 gibi gözüküyor. Burada tercihlerinize ve şeye göre değişir tabii ki teslim süresi. Megane'da hemen alabiliyorsunuz ama Megane 2023, Tesla 2024 model, bunu unutmayalım. Şimdi gelelim karşılaştırmamıza. Şimdi elektrikli araç alacakların en çok sorduğu, en çok dikkat ettiği konulardan birisi bu aracın menzili. Şimdi bir de şöyle bir konu var. Mutlaka karşılaşmışsınızdır. Elektrikli araç sahipleri buradaki detayı bilir ama ilk defa elektrikli araç alıp Tesla mı alsam, Megane alsam mı gibi konularda şu karşınıza çıkacak. Megane'da ısı pompası yok. Tesla Model Y'de ısı pompası var. Ve bu ısı pompasının gerçekten kışın çok düşürdüğü gibi böyle bazı iddialar var. Bakalım teknik veriler ne diyor. Şimdi soğuk havada şehir içi Megane 370, Tesla Model Y 335 kilometre yapıyormuş. Aslında bataryaları çok yakın olmasına rağmen Renault Megane Tesla Model Y'den şehir içinde daha fazla menzil yapıyor. Soğuk havalarda. Ilıkta da 570'e 510. Tabii ki ben Megane E-Tech'te 570 kilometreyi görmenin imkansız değil ama çok zor olduğunu düşünüyorum ılık havalarda bile olsa. Tesla Model Y'de de muhtemelen bu şekildedir ki kullanıcı yorumları ve incelemelere baktığınız zaman siz de böyle bir veriye ulaşmanın çok zor olduğunu göreceksiniz. Tabii ki imkansız değil. Bu rakam daha bile belki yukarı çekilebilir. Aracınızı 40 km hızla düz yolda sürerseniz bu rakam belki 600-700'lü kilometrelere kadar gidebilir. Ama gerçekte şehir içinde maksimum görebileceğiniz rakamlar
Yaklaşık bunlardır ama dediğim gibi 570 kilometre ben henüz görmedim. Yapanı da görmedim. Varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama 500'lü rakamlar rahat bir şekilde gözüküyor. Uzun yolda highway dediği şehirler arası yollarda veya otoyollarda Megane E-Tech 270 km soğukta, normal havada da 350 km. Bu doğru. Bu menzile ulaşmak için Megane E-Tech'te 100-110 km hızlarla giderseniz 350 km gidebilirsiniz. 100-110-120 km hızlarla soğuk havalarda da 270 km gidebilirsiniz. Şurada düzelteyim. Burada 100-110 derken 110-120 diye düzeltebiliriz. Kusura bakmayın bu konuda. 100 km ile giderseniz bu rakam 400. 90-100 arası giderseniz 450'lere kadar bile çıkabiliyor. Kanalımda videolardan bakabilirsiniz. Tesla Model Y'de ise bu rakamlar biraz daha düşük. 250'ye 325 olarak. Bunu deneyimlemediğim için yorum yapamıyorum. Karışıkta ise 320, soğuk havalarda, ılık havalarda 440 km diyor. 440 biraz iddialı gibi. Bunu 400 gibi düşünebilirsiniz. Burada da 405 iddialı. Bunu da bir tık daha düşük düşünebilirsiniz. Performanslarına gelelim. Tesla Model Y 6.9, Megane E-Tech 7.4 saniyede sıfırdan 100'e ulaşıyor. Bunlar beni ilgilendiren konular değil çok fazla. Ben aracı 0-100 testini yapıp bu aracın gerçekten buna ulaşıp ulaşmadığıyla çok ilgilenmiyorum. Çünkü bu veriler aracın lastik durumu, yol durumu gibi konularla değişkenlik gösterebiliyor. Aynı şartlarda denemek lazım. Ama birbirlerine yakın değerler. Tabii ki Tesla arkadan itişle aracı daha hızlı bir şekilde ve şurada gördüğünüz tork değerinden dolayı bu yanlış olabilir, Türkiye'deki araçta kısıtlanmış diye biliyorum. Çünkü burada 220 kW diyor. Aslında Türkiye'de de ÖTV avantajından dolayı 160 kW. Burada bir veri yanlışlığı var. Tesla arkadan itiş, Renault Megane önden çekişli bir araç. Batarya durumlarına baktığımız zaman kullanılabilir 60 kW Megane'ın, Tesla'nın 57,5 kW bataryası var. İkisinde de lityum batarya var. Megane'daki batarya ile Tesla Model Y'deki batarya birbirinden biraz farklı. Tesla Model Y'deki LFP batarya dediğimiz batarya 0 ila %100 arasında kullanıma biraz daha imkan veren bir batarya ve şarj hızı olarak da biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu yüzden burada Tesla Model Y teknik olarak baktığımızda bir tık daha iyi gözüküyor. Burada tekrar söylüyorum, aracın donanımsal ve kullanışsal verilerini karşılaştırmıyoruz. Burada sadece teknik olarak bir karşılaştırma yapıyoruz. İki araç da 400 volt mimaride. Biliyorsunuz ki elektrikli araçlarda şarj hızları aracın elektrik mimarisine göre de farklılık gösterebiliyor. Buradaki 400 volt mimari ile 800 volt mimariyle araçlar özellikle hızlı şarjlarda aracınızı daha hızlı şarj etme açısından önem gösteriyor. İki araç da aynı altyapıya sahip. Burada Tesla Model Y'ye 8 yıl 160 bin kilometre garanti yazmış. Renault Megane'da bu şekilde. Tesla'da da 8 yıl, kilometre bir tık daha farklı diye düşünüyorum. 160 değil de küsuratlı bir rakam vardı. Bunda da iki araç birbirine çok yakın özellik gösteriyor. Şimdi gelelim şarj hızlarına. Tesla Model Y tip 2 şarj kablosuyla, yani yavaş AC şarj hızıyla 11 kW alıyor. Megane E-Tech ise 22 kW AC hızıyla şarj alıyor. Aralarında 2 kata yakın fark var. Tesla Model Y 6 saatte doldururken Renault Megane ikonik paket için geçerli bu arada. Tekno pakette 7.4, ikonik pakette 22 kW hız var. Dolayısıyla AC şarjda yaklaşık yarı yarıya fark var. Burada Megane önde. Burada araçları karşılaştırmıyoruz. Sadece karşılaştırma mantığını anlatıp teknik olarak farklı yönlerini söylemeye çalışıyorum. Hızlı şarjda ise, yani dışarıda DC şarj dediğimiz noktalarda aynı soket tipine sahip iki araçta. Tesla Model Y'de arkadan şarj oluyor, sol taraftan. Renault Megane'da ise önden sağ taraftan şarj olduğunu gösteriyor. Tesla'nın şarj hızı 170 kW maksimum DC'de. Megane'ın ise 129 kW. Yani aracınızı %10, %20 gibi
hızlarda taktığınızda Tesla Model Y 170 kW ile şarj alabilecekken, şarj istasyonu bu altyapıyı destekliyorsa Megane'dan daha hızlı dolduracaktır. Ortalama %10-80'de ise Tesla 100 kW, Megane ise 88 kW ile dolduruyor. Yani 10-80'de birbirlerine biraz fark atıyorlar. Birisi Tesla 25 dakikada doldurabilirken Megane 30 dakikada dolduruyor şarjı. 1 saatte 580 kilometre menzil verirken Megane 530 kilometre menzil veriyor. Burada DC şarj hızında Tesla daha iyi. AC'de ise Megane daha iyi. Buradaki iyi olması, kötü olması sizi şöyle yanıltmasın. DC'de iyi olması bence daha iyi. AC'de yavaş olması, yani evinizde 22 kW altyapınız olsa bile 3 saatte dolması bazen sizi ilgilendirmiyor olabilir. Gece eve geldiğinizde şarja taktığınız aracı 3 saatte dolmasıyla 6 saatte dolmasının normal şartlarda size bir fayda sağlamayacaktır. Hatta birçok Megane kullanıcısı 22 kW altyapıya sahip olmasına rağmen 11 kW, 7 kW gibi daha yavaş hızlarla altyapıya çok fazla yük bindirmemek için şarj ettiğini de biliyoruz. Dolayısıyla burada sanki Megane önde gibi gözüküyor ama aslında bu değer çok da önemli değil. Devam ediyoruz. Burada yine farklı veriler var. Sizi ilgilendiren, bizi ilgilendiren verilerden. Mesela WLTP verisi Megane'da 450, Tesla Model Y'de 455 kilometre. Tüketimin ise 161 watt saat, 157 watt saat olduğu söyleniyor. Ama reel kullanımda tabii ki burada Megane'ın bir tık daha iyi olduğunu, aslında buradaki verilerin reel kullanımda bu kadar iyi olmadığını görüyoruz. Bunu da etkileyen tabii ki kendi yorumum olarak söylüyorum. Tesla'da birçok farklı elektrik çeken aksam var. Nedir bunlar? Aracın güvenlik kameraları. Bununla ilgili Tesla özelinde birçok paylaşım yapan Engin Özeren hocamızın kanalında bununla ilgili videolara ulaşabilirsiniz. İşte güvenlik modunu açık tuttuğunuzda ne kadar bataryanızdan harcıyor, İşte aracın bilgisayar güvenlik sistemleri gibi konularda bir tık daha fazla tüketimi oluyor. Yani bu yol olarak belki doğru olabilir ama genel kullanım şartlarında Renault Megane'da bu tarz özellikler olmadığı için, yani tüketimi sadece veya menzili etkileyen şey aracın yolda gittiği, harcadığı enerji değil, aracın diğer klima olsun, bilgisayar sistemleri olsun, onların harcadığı veriler de var. O yüzden Tesla'nın bu diğer donanımları bu menzil değerlerini biraz daha düşürüyor. Gelelim gerçek enerji tüketimlerine. Gerçek enerji tüketimleri işte burada. Soğuk havalarda Renault Megane şehir içinde 162 watt saat, yani 16.2 kW 100 kilometrede, Tesla Model Y 172 watt saat harcıyor. Ilık havalarda 105'e 113. Ben bunu doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de bu tüketim verilerine, hatta bir tık daha düşük bile zaman zaman ulaşabiliyorum. Dolayısıyla reel olarak buradaki verinin doğruluğunu ben de destekliyorum. Bu veriyi bilmiyorum. Ama muhtemelen bu veriler genel olarak birçok kullanıcıdan derlendiği için doğru olduğunu düşünüyorum. Highway otoyollarda soğuk havada 22, normal havada, ılık havalarda 171 watt saat oluyor Megane'da. Bunu da doğru olduğunu düşünüyorum. 171 watt saati 110-120'li kilometrelerde yakalayabiliriz. Soğuk havalarda ısıtıcıların da etkisiyle bu 22'li değerlere çıkıyor. Hatta kullanıma ve havanın soğukluğuna göre 23-24 ya da biraz daha iyiyse 20'li değerlerde de olabilir. Ortalama olarak doğrudur. Karışıkta ise ılıkta 136, soğukta 188 doğruluyorum. Gelelim Euro NCAP testlerine. İki araçta Euro NCAP'ten 5 yıldız almış. 2022 yılında girmişler teste. Ama güvenlik testlerinin alt detaylarında Tesla Model Y daha iyi. İşte çocuk, yetişkin güvenliği, güvenlik asistanları gibi konularda Tesla Model Y daha iyi. Boyutlarına geldiğimiz zaman Renault Megane 4.2 metre, Tesla Model Y 4.75, 4751 milimetre. Yani yaklaşık yarım metreden
biraz daha büyük bir araç. Buradan istediğiniz verilere bakabilirsiniz ekranında dondurarak. Başka ne var? Burada önemli olan ağırlık. Aracın ağırlığı. Tesla Model Y 1984 kilo. Renault Megane ise 1711 kilo. Burada ufak tefek Tesla'da da burada da ufak tefek farklar olabilir. Mesela benim aracım Tekno paket, muhtemelen bundan biraz daha hafiftir. Çünkü aracın sürücü koltuğunda masaj ve işte ayarlanabilir elektrikli özellikler olmamasından dolayı şuradaki rakamın bir 50 kilo daha hafif olacağını düşünebilirsiniz. Bunlar da her 1 kilogram elektrikli araçta tüketim açısından önemli. Çok detaylı veri var burada. Bunların hepsini size anlatmaya gerek yok. Buradan istediğiniz veriye ulaşıp karşılaştırabilirsiniz. Durum bu şekilde. Şimdi burada bir veri daha var. Isı pompası. İki araçta da yes diyor. Yani iki araçta da evet ısı pompası var diyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Isı pompası olduğu için bu araçlardaki bu veriler veriyor. Doğru. Isı pompalı iki aracı karşılaştırmış. Avrupa'daki satılan araçlar ısı pompalı olduğu için Megane bu veriler bu şekilde çıkmış diyebilirsiniz. Doğru. Katılıyorum. Ama bizim ülkemize gelen araçlarda ısı pompası olmamasına rağmen tekrar ve tekrar söylüyorum, şuradaki menzil değerlerini biz yakalayabiliyoruz. Isı pompası olan araçla olmayan araç arasında çok bir fark yok. İki araçta da düşüyor. Yani buradaki araçla buradaki araç arasında nasıl soğuk havayla ılık hava arasındaki düşüş varsa, mesela şehir içinde 510 kilometreden 335 kilometreye ısı pompalı araç düşüyorsa bizim aracımız da 570'ten 370'e düşüyor. Şu olabilir, belki 370 değildir, 350, 360'tır. Ben şu 570'i de doğru bulmuyorum. Az önce de söylemiştim. Bu kadar bir menzilimiz yok bizim. 500 kilometre ve üzeri olabilir ılık havalarda. Ama 570 çok zor. Şunun da çok zor olduğunu düşünüyorum. Şu rakamlar da dediğim gibi biraz daha düşük olabilir. Bu farklı bir konu. Bu konuyla ilgili daha önce de kanalda zaten yorumlarım olmuştu. Isı pompası özellikle çok soğuk olmayan ve çok yoğun kullanmadığınız durumlarda gerçekten bu kadar fark eden bir şey değil. Verilerin doğruluğunu teyit etmek isterseniz kanaldaki bazı tüketim videolarını izleyebilirsiniz. Kış tüketimi ve yaz tüketimi ile ilgili ortalama uzun yol verilerine ulaşabilirsiniz. Oradan da teyit edebilirsiniz. Durum bu şekilde. Bu siteden evdatabase.org sitesinden siz de istediğiniz aracı karşılaştırabilirsiniz. Bu arada videoyu beğenir ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Desteklemiş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanalda abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Karşılaştırılmasını istediğiniz yine bu şekilde teknik detay olarak araç marka ve modelleri varsa karşılaştırma yapabilirim. Sizler de bu siteden istediğiniz gibi istediğiniz aracı karşılaştırabilirsiniz. Ben karşılaştırma yaparken sadece kullanıcı deneyimlerimi de ortaya koyabilirim sizin için. Herkese şimdiden iyi seyirler.